Merhaba, yeniden canlı yayındayım. Bugün apartmanla ilgili konuşacağım. Öncelikle bir müsaade ederseniz yayını kontrol edeyim. Ben bu yayın işini hala tam çözebilmiş değilim. Bir şekilde hallediyorum ama sonunda. YouTube'da bir takım değişiklikler mi oldu? Eskiden daha kolay ulaşıyordum bazı görüntü kendi canlı yayınıma. Bir dakika. Birazdan bağlanacağım diye ümit ediyorum. Evet. Sanki bağlandım. Vallahi bağlanmasak da ben konuşacağım artık, bilmiyorum. Zormuş bu iş. Evet, tekrar merhaba. Akılda kalacağına kayıtta kalsın kaç oldu? 30 oldu mu? Bakalım. Neyse, önemli değil. Sayılar önemli değil. Rakamlar önemli değil diyelim. Evet, geçen gün bir anket yaptık. Apartman üstüne. Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Bakalım. Evet. Sizce apartmanın Türkiye'de müstakil evlere göre bu kadar tercih edilmesinin nedeni nedir dedik. Şıklar şöyleydi. Daha az yer kaplıyor. Apartman dairesi daha ucuz. Öyle alışılmış ve daha sağlam. Daha sağlam zaten baştan elendi. Kimse daha sağlam demedi. Aslında onu ben beklerdim. İnsanların daha sağlam demesini filan. Ama pek değil. Neredeyse hiç cevap gelmemiş. Belki bir kişi mi oyladı artık. Şimdi neden apartman Türkiye'de bu kadar tercih ediliyor? Aslında tabii bu noktada apartmanın gelişimine bakmak lazım. Yani neden Türkiye'de ya da Türkiye'de apartmanın gelişimi nasıl oldu? Bunu hep söylüyorum. Yani bizde dünyada iki egemen güç vardı. Yani 19. yüzyıl, 18. yüzyıl, 20. yüzyıl diyelim. Bu egemen güçlerden iki tanesi Fransa ve İngiltere'ydi. Fransa apartman işine daha sıcak bir memleket. Özellikle işte Fransa dediğimizde Paris, İngiltere dediğimizde ise Londra akla geliyor. Londra merkez itibariyle sanayiyle çok daha iç içe bir şehir. Yani fabrikaların ve fabrikaların etrafında oluşan işçi konutlarının daha çok, tabii tüm İngiltere böyle aslında, Londra üzerinden bakacak olursak, fabrikalar ve fabrikaların etrafındaki işçi konutlarından oluşan bir memleket ve bu işçi konutları da daha çok işte tuğlalı, iki katlı filan yapılar. Oysa Paris'e baktığımızda Paris Haussmann'ın çalışmalarından sonra apartmanlarla şekillenmiş bir merkeze sahip. Bizim aydınlarımız da daha çok Paris'e gidip geldiği için veya orası akıllarında kalmış. Tabii veya şöyle diyelim, Paris daha önce şehircilikle karşılaşmamış veya o tip bir şehircilikle karşılaşmamış bir insan için veya moderni arayan bir zihin için çok daha yüzeysel ve kolay anlaşılır bir şehirdi. Bu sebeple belki, bilmiyorum, bizim aydınlarımızın zihninde hep o Paris'in görüntüsü kaldı ve kendi memleketlerinde de, ki buna sadece bizim aydınlarımız değil, tüm neredeyse batı dışı dünya diyelim, Paris'ten etkilendiği için herkeste bir apartmanın böyle bir gelişmişlikle, modernlikle büyük bir ilişkisi olduğu düşünüldü. Mesela işte Lüküs Hayat şarkısı var ya, bir yatım var, katım var filan. Kat o açıdan önemli oldu. Zaten gelişime bakacak olursak normalde bizim şehirlerimizin merkezinde yaşayan zenginler
veya merkeze yerleşik şehirliler diyelim. Çünkü şehirli olmak bugünden geçmişe baktığımızda şehirli sayısı çok daha az. Eskiden beri birkaç kuşak şehirde oturan insan sayısı bizde çok azdı. Onlar da merkezde oturuyordu. Fakat onlar merkezi apartmanlara taşınmak için boşalttılar. Haliyle zengin kesim, üst tabaka apartmanı bu kadar sevdiği için alt tabakada bir gün ben de bir apartman dairesine sahip olacağım hayaliyle yaşadı, durdu. Elbette biz çok sanayileşmiş bir ülke değildik. Yani bu bağlamda şöyle diyebiliriz. Bizimki daha göreceli bir şehirleşme oldu aslında. Nasıl yani tam batı tipi bir şehirleşme de olmadı. Kendi haliyle Türk tipi bir şehirleşme yaşadık. İşte kırsaldan göçenlerin oluşturdukları gecekondular, o gecekonduların daha sonra apartmana dönmesi. Bunları niye anlatıyorum? Şeye geleceğim, ilk şıkka. Daha az yer kaplıyor meselesine geleceğim. Apartman hakikaten aslında daha az yer kaplayan bir konut sistemi. Şimdi siz müstakil bir ev yaptığınızda apartmana göre daha fazla alan kaplıyorsunuz. Niye? Sizin üzerinizde birkaç insan daha yaşayacakken, birkaç aile daha yaşayacakken tek başınıza yaşıyorsunuz. Oysa apartmanda daha fazla insan tek bir alanda yaşayabiliyorlar. Bu bizim videolar arasında yeni kentsel kriz diye 2 tane bölümlü hiç izlenmeyen 2 video var. Çünkü sıkıcı bir konu. O yüzden hiç izlenmiyor ama tavsiye ediyorum. O bir kitap. Richard Florida'nın Yeni Kentsel Kriz kitabı. Orada Richard Florida şöyle bir şey anlatıyor. Biliyorsunuz Amerikan şehirleri suburblardan oluşan şehirler olduğu için yani bir merkez var. Bir de merkeze her gün gidip gelen insanlar var bahçeli evlerinden. Richard Florida bunun büyük bir sorun olmaya başladığını anlatıyor. Her anlamda sürdürülebilir olmadığını anlatıyor. Çünkü binlerce, yüz binlerce insan her sabah kalkıp o dışarıdan merkeze gelip çalışıp tekrar dışarıya gidiyorlar. Bu onlara nasıl bir imkan sağlıyor? Kendi müstakil evlerinin olmasını sağlıyor. Ama birçok sıkıntı oluyor. Çünkü tamamen ulaşıma dayalı bir sistem ve çok geniş bir alan. Bu geniş alanın devletin kontrol etmesi, onlara bütün ihtiyaçlarını, altyapıyı götürmesi yani katlanarak artıyor masraf. Müstakil evlerde ve geniş alana yayılıp yaşayınca. Bu açıdan aslında modern şehircilik açısından günümüzde apartmanlaşma çok daha mantıklı. Evet yani böyle bir şey demem beklenmiyordu muhtemelen ama gerçek bu yani. Richard Florida da bunu anlatıyor. Çünkü ne kadar çok insan merkeze daha yakın olursa masraflar o oranda azalıyor. Ulaşım o oranda kolaylaşıyor. Bu size bir sıkıntı getiriyor. Yoğunluk getiriyor, stres getiriyor, bunalım getiriyor ama kapitalizm açısından kapitalizm el alem strese girmiş mi bakmaz yani. Kapitalizm açısından bu daha mantıklı. Bizim gibi imkanı da daha az olan memleketlerde zaten başka çare de kalmıyor. Herkes iş yerine yakınlığıyla ölçüyor yaşadığı yeri. Başka çaresi yok. Çözüme bakalım mı devam mı edelim ona karar veremedim. Burada bir çözüm önerisi sunulabilir mi diye. Bir çözüme sonra bakalım. Daha az yer kaplıyor meselesi böyle. Yani merkeze kişi daha yakın oluyor. Aynı zamanda apartman dairesi daha ucuz diye söylemişiz ki en fazla cevap da buna gelmiş. Hakikaten öyle. Apartman dairesi normalde müstakil bir eve oranla daha ucuz. Ne açıdan? Daha az yer işgal ediyorsunuz. Arsa fiyatları daha düşük oluyor gibi. Aynı zamanda mesela diyelim ki müstakil bir eviniz var. Müstakil evin şu demek oluyor. Müstakil bir evin temeli ve çatısı size ait oluyor. Normalde bir apartmanda apartman sakinleri temel ve çatı ücretini paylaşıyorlar. Ancak müstakil evde öyle değil. Müstakil evde temel ve çatı size ait oluyor. Niye temel ve çatı diyorum? Çünkü bir evde en masraflı 2 kısım budur yani. En zor 2 kısım temel ve çatı yapma meselesidir. Mesela Hasan Fethiye'ye bakacak olursak, mesela ben de bu toprak yapı işlerine girdiğim zaman
Bir noktadan sonra ben şu açıdan girmiştim, hani fakirlere ev yapayım mantığıyla girmiştim. Sonra şunu fark ettim. Hani bir şekilde temeli yapıyorsun, taş buluyorsun filan, tamam yapıyorsun ama çatıda illaki bir sıkıntı çıkıyor. Çünkü çatı ahşap. Ahşap da fiyatlı bir şey yani. Sonra öğrendim ki Hasan Fethi de aynı sıkıntıyı yaşamış. Çünkü çatı yapamıyor. Hele Mısır gibi çok fakir bir ülkede ve ahşabın neredeyse hiç bulunmadığı bir ülkede büyük sorun yaşıyor fakirlere ev üretirken. Sonra gidiyor Nubyan diye bir köyde, orada geleneksel, bir önceki videoda anlattığım, gerçek mühendislik videosunda anlattığım tonos çatı biçimini buluyor ve çatıyı da topraktan yapıyor. Böylelikle bu sorunu böyle çözmüş oluyor. Yani bu tamamen müstakil evi ucuzlaştırmak adına yapılmış bir hareket Hasan Fethi'ninki, ki ben de aynı hissiyatı hissettiğim için nasıl topraktan kubbe yapabilirim, tonoz yapabilirim'i araştırmak için işte Hindistan'a gitmiştim ben de orada onu öğrenmek için. Bu o açıdan önemli. Öyle alışılmış diye bir şık var. Bu ne demek? Yani çok düşünülmemiş. Apartman kendiliğinden bir şekil böyle olmuş. Yani çok da üzerine düşünmeye gerek yok şıkkı. %30 oranında da buna cevap gelmiş. İkinci olmuş. Öyle alışılmış. Elbette şu anda öyle alışıldı. Yani mesela biz bugün desek ki artık apartman yapmayalım, bir anlamda gelenek olmuş bir şeye karşı çıkıyorsunuz böyle diyerek. Yani ne demek apartman yapmayalım ya, ne yapacağız der adam yani. Oysa ilk apartmanlar yapıldığında da bunun tam tersiydi. Mesela şimdi biz bugün diyoruz ki doğal malzeme kullanalım, işte toprak kullanalım, ahşap kullanalım. İnsanlara garip geliyor, özellikle toprak. Oysa şunu söyleyeyim, beton ilk çıktığında beton uzmanları o kadar uğraşmışlar ki betonun yayılması için. Yani çünkü yeni bir malzeme ve insanlar hiç alışık değil. Çok uğraşmışlar yani onun hayata katılması için. Şu anda da o uğraşılarının sonucunda ortaya çıkan bir beton deryasında yaşıyoruz yani. Çok ilginç. İlk zamanlar çok uğraşıyorlar adamlar. Şimdi ise her yer beton. Şimdi bir de ufaktan, peki nasıl olabilir? Çözüm olur mu? Madem apartmandan memnun değiliz, nasıl çözümler üretebiliriz? Tekrar şıklarıyla devam edelim. Şimdi daha az yer kaplıyor meselesinden bir başlayalım. Daha az yer kaplıyor, evet. Şimdi merkeze yakınlık çok önemli modern şehircilik bağlamında. Daha önce Turgut Cansever videosu yapmıştık. Şimdi Turgut Cansever de bunun farkında. Yani zeki adam. Bu işte uzman, incelemiş, etmiş. Aynı zamanda da vicdanlı. Sırf kendim ben bunu iddia ediyorum diye böyle olacak demiyor. Oturuyor, inceliyor yani. Bilim adamı. Diyor farkında yani, yüksek katlı yapıların aslında kolaylık olduğunun, mantıklı olduğunun tırnak içerisinde farkında. Ama neye göre kolaylık? Neye göre mantıklı? Mevcut şehirlere göre mantıklı. Yani bu mevcut şehirler bu şekilde devam edecekse apartman çok mantıklı. Biz bunun ileride çok faydasını görürüz. Böyle garip bir şey söyleyeyim. Evet. Mesela Amerika çok büyük sıkıntılara düşecek. O çok fazla yayık olduğu için konutları kontrol sağlayamayacak, bir isyan çıktığında rahat bastıramayacak, böyle saçma sapan şeyler. Ama gerçek bu. Bizde ise şöyle olacak. Yarın öbür gün ulaşım sıkıntıya bile girse millet çoğu yere yürüyerek falan gidip gelebilecek yani. Çünkü merkeze herkes ne kadar yakın olsam o kadar iyi diyor. Buradaki gariplik şu. Mesela TOKİ yapılarına bakıyoruz, son dönem yapılan. Uzakta olmasına rağmen apartman şeklinde. O da garip. Yani sosyal konut yapacağım diye. Neyse, ona girmeyelim şimdi. Bu bağlamda Turgut Cansever ne demişti? Demişti ki eğer daha insanlara insani, müstakil konutlar vermek istiyorsak şehirlerin böyle yağ lekesi gibi yağ lekesi gibi gelişmesinden ziyade uydu şeklinde gelişmesi gerektiğini söylemişti. Bu ne demek? Şu demek: bir yere yağ damlattığınızda o genişleyerek büyür. Gittikçe büyümeye devam eder. Bizim şehirlerimiz şu an bu mantıkla hareket ediyor. Tek merkezli ve sürekli çeperleri genişliyor. Oysa Turgut Cansever diyor ki iktisadi anlamda küçük küçük veya spesifik ekonomik şeyler belirlersek, yani mesela bir memleket domatesçi, tamam mı? Çok basit örnek veriyorum. Domatesle ilgili her şey var orada. Salçasını yapıyor, festivalini yapıyor, ne bileyim
neler yapılabilir başka domatesle ilgili? Domatesin doğal tarımını yapıyor. Domates geliştirme merkezi var. Domatesle ilgili bir şehir burası. Ama çok büyük bir şehir değil. Uzmanlaşmış bir şehir yani. Oradakiler domatesle alakalı ne varsa orada var mesela. Ya örneği anlayan anlamıştır. Basit bir örnek oldu da. Buradaki diyelim nüfus işte 50 bin. Bu 50 binlik nüfusun artık müstakil evde yaşaması çok kolaydır. Çünkü gidiş gelişleri çok uzak olmayacak. Ondan sonra kendilerine ait bir merkezi olacak. O merkeze bağlantılı olacaklar. Ve böylelikle ulaşım sorunu çözüldüğü için orada yeni bir şehir müstakil evlerle birlikte artık üretilebilir. Bu Amerikalıların uzağa gidip gelme meselesinden hareketle aynı zamanda Avrupa'da da buna benzer yani periferiye yaslanmış mı diyelim, periferi üzerinden gelişmiş müstakil konut, yani periferi işte kent çeperi. Kent çeperi üzerinden gelişmiş müstakil konut ağlarının mesela Avrupa'da da neden bu kadar nasıl böyle olabildiğini bakacak olursak adamların gelişmiş bir ulaşım ağı olduğunu görürüz. Tren, karayolu. Bir de şu var, bizde mesela diyelim Amerika'da 40'larda 50'lerde işte Fordizm denen bir şey var. Meşhur araba üreticisi Ford'un icat ettiği. Adam arabaları tek tek yapmak yerine bir bant üzerinde, hani meşhur bant var ya şu anda çikolatanın bile üzerinde gezerek sonunda paketlenerek çıktığı bant var ya, işte o bantı icat eden kişidir Ford. Ford arabaları o kadar hızlı yapmaya başlamış ki yakın zamanda bir filmde anlatıyordu meseleyi, izlemiştim. Ta 50'lerde bile kaç insanda Amerika'da araba olduğunu anlatıyordu. Bizim memlekete baktığımızda arabayı geçtim, tren bile yetersiz. Araba da yok. Nasıl millet gidip gelecek? Müstakil evde oturan bir adam ta merkeze nasıl gidip gelecek? İmkansızlıklar çok fazlaydı bizde. Bugüne nazaran. Bugün imkan var, bu sefer de yol yok aslında. Ama Amerikalılar bunu hesaplayarak yapmışlar. Yani yollar geniş, gidip gelebiliyorsun. Bunu hesaplayarak yapmışlar. Tren de var. Mesela birçok şeyde görmüşsünüzdür. Mesela aklıma gelen bu şey vardı. Mad Men dizisi vardı mesela. Adam her gün gidip geliyordu trenle, arabayla bir şekilde ta uzaktaki kendisini akşam gelmesini bekleyen ailesinin yanına. New York merkezden çıkıp artık New Jersey'ye mi gidiyor bilmiyorum. Gidiyor yani. Trenle falan ulaşıyor. Bunu çok görmüşsünüzdür. Bizde böyle bir alışkanlık yok. Yani ne oldu bizde? Sonradan zorla ittirilen şeyler oldu. İşte metro yapıldı, metrobüs yapıldı. Metrobüs yapıldıktan sonra Çamlıca'daki vatandaş Bakırköy'e çalışmaya falan gitmeye başladı. Ama o da ayrı sorunlar getirdi. Yani çünkü biz ittire yaptık bunları. Bu adamlar düşüne düşüne yaptılar. Biz yanlış yaptık diye demiyorum. Bizim o kabiliyetimiz yoktu. Yani ne modern anlamda bir şehir yapacak ne de kendimize has bir şey üretecek. O dönem kabiliyetimiz ve imkanımız yeterli değildi. Şimdi ise onun için hala düşünmeye devam ediyoruz. Bu açıdan biraz da iyi oluyor. Yeni düşünceler üretiyoruz. Belki dünyaya yeni bir nefes getirecek bir düşünce çıkabilir. Sıkıntı çeken insan bunu getirir yani bu yeni düşünceleri. Neyse. Turgut Cansever'in de dediği gibi bu müstakil ev meselesini hayata geçireceksek ulaşım meselesini çözmemiz lazım yani. Ya Turgut Cansever'in dediği gibi daha küçük şehirler oluşturmamız lazım. Bunu meydana getirebilmek için, ki İstanbul eskiden öyleydi. Yani köylerden oluşan bir demet gibiydi İstanbul. İşte bayağı köy isimli yer vardır işte. Onun nedeni o. Çünkü onlar kendi içlerinde yeten, kendi pazarı olan, işte orada çalışanların başka yere gitmeye ihtiyaç duymadan yaşayabildiği yerlerdi. Köyler halindeydi yani, büyük köyler. Oysa bugün bütün İstanbul tek bir yağ lekesi gibi olmuş durumda ve biz onu sürekli içerisine bir yerlerine bir şeyler kazarak, yeni yollar açmaya çalışarak, yer de yok, o yağ lekesini devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani bu ulaşım meselesinin ciddi manada çözülmesi lazım. Ulaşım için de insanların çalıştığı yerlerin kendi yaşadıkları yere yakın olması gerekliliği gerekiyor. Aynı zamanda müstakil eve sadece Amerikan tipi hayat tarzı olarak bakarsak yine başaramayız, yanlış yaparız. Bizdeki
müstakil evlerin önemli bir bölümü tarımla da ilişkilenmeli. Tarım ve hayvancılık. Bu zaten kişinin de aynı zamanda kendi yaşadığı yerde kalması için bir neden oluyor. Biz hep tarım ve hayvancılığı köye hapsediyoruz. Ancak köy ve şehir bir şekilde iç içe geçebilir. Nitekim hep söylüyorum, Titus Burckhardt'ın söylediği İstanbul köylerden oluşan bir demettir dediği biraz da buydu yani. Yani bu köy şehir meselesi bugünkü modern zihnimizle düşündüğümüz kadar birbirinden ayrık iki şey değil yani. İkisi beraber yaşamak zorunda. Eğer biz tarım ürünlerini ve hayvancılık ürünlerini yemeye devam edeceksek o zaman neden bunu bu kadar şehirden dışlıyoruz? Mesela Kurban Bayramlarında yaşanan, yanlış konuşmuyorum ama, rezillikleri yıllarca gördük. Şimdi biraz kısmen düzeltmeye çalışıyorlar ama. Neden? Çünkü şehir o kadar dışlamış ki hayvancılığı filan. O Kurban Bayramları bir bayram olacakken bir katliama dönüşebiliyor yani, ne yazık ki. Evet, daha apartman dairesi daha ucuz. Bu nasıl çözülebilir? Bu da bir kere şimdi apartman dairesinin daha ucuz olma nedeni aslında betonun daha ucuz ve kolay kullanılıyor oluşu. Bunun bazı sebepleri var. En başlıca sebebi ise sektörün tamamen beton üzerine çalışıyor olması. Bu da betonu daha ucuz hale getiriyor. Yani bulabileceğiniz bütün işçi, eleman, teknik personel hep beton bildiği için beton daha ucuz hale gelmiş vaziyette. Şimdi müstakil evi betondan yapılamaz mı? Yapılabilir. Ama benim buradaki çözüm önerimde bu betonu ben dışladığımı biliyorsunuz. Bu açıdan ya çok da önemli değil. Hani ben öncelikle beton konusu üzerinden ele alıyorum. Çünkü apartman yapacaksanız beton yapıyorsunuz yani. Hani beton üzerinden gidelim peki önce. Diyelim müstakil ev yapacağız. Betondan yapacağız. Daha ucuz olamaz mı? Valla buradaki ucuzluk şu. Hani betonu da geçtim. Diyelim hadi betonu da unutalım. Bir apartman dairesinin yerine yapacağımız müstakil konut apartman dairesi fiyatlarına olabilir mi? Şimdi hani şey demiştim başta. Apartman dairesi daha ucuz çünkü daha az yer kapladığı için arsa daha ucuza geliyor. Şimdi mesela az önce bahsettiğim şehir önerisinde gibi olursa artık arsa fiyatı aslında o apartmanın bile yapıldığı arsanın çok daha düşüğüne satın alınabilecek konuma gelecek. Çünkü şu anda İstanbul'da öyle bazı yerler var ki, sadece İstanbul değil aslında tüm Türkiye'de şehir merkezlerine yakınlık olarak arsa fiyatları öyle noktalara gelmiş ki apartman bile kurtarmıyor o arsa fiyatını. Yani 10 kat falan yapmanız gerekiyor belki. Onun için zaten gittikçe yükseliyor fiyat apartman yükseklikleri. Çünkü başka çare yok. Mesela kentsel dönüşüm de yapacaksanız yüksekliği arttırmak zorundasınız. Çünkü müteahhit de kazanmalı ki apartmanı yeniden yapabilsin. Neyse. Şimdi eskiden evet arsa daha ucuzdu. Çünkü apartman 10 daire varsa ona bölünüyordu arsa fiyatı. Ancak bu yeni şehirler yapacak olursak dediğim gibi arsa fiyatları düşüyor. Arsa fiyatı düştüğü için otomatikman daire fiyatına hatta daha altına gelebilir. Bu bir. İki, belki biraz tasarruflu bir mekan anlayışı olabilir. Mesela diyelim bugün bir apartman dairesi alıyorsak 130 metrekare ki onun hani biliyorsunuz eskiden öyle değildi. Diyelim eskiden bir yerden apartman dairesi alınacakken diyordunuz ki müteahhite kaç metrekare burası saygıdeğer müteahhit kardeşim diyordunuz. O da diyordu ki 120 metrekare efendim. Tamam, giriyordunuz 120 metrekarelik evde yaşıyordunuz. Ancak şu anda soruyorsunuz bu daire kaç metrekare diyorsunuz? 120 metrekare diyor. Bir giriyorsunuz 90 metrekare. Niye? Çünkü artık biliyorsunuz işte yok merdiven sahanlığı, yok bilmem ne, şu bu her şey dahil. Onu bölüyorlar. Kişiye 120 metrekare düşüyor. Oysa evin metrekaresi 90 metrekare. Bu bir. Bu parantez içinde bu bir. İki. Diyelim 120 metrekare net eviniz var. Ama gittiniz müstakil ev yaptınız 90 metrekare. Çok daha güzel bir ev olabilir o. Size özel. Daha kompakt çözülmüş. Aynı zamanda bahçeniz de var. Yani 120 metrekarede yaşamak yerine çok daha
neşeli veya öyle demeyeyim hani romantik olmasın. Çok daha sürprizleri olan, yani farklı mekansal anlamda yenilikler ortaya koyabilen sizin adınıza 90 metrekarelik bir evde yaşayabilirsiniz yani. Orada öyle bakabiliriz. Yani metrekareden düşürerek fiyata düşürebiliriz. Üçüncüsü de hadi betona gelelim şimdi. Beton neden daha ucuz? Az önce söylemiştim. Çünkü herkes beton biliyor. Bu da onu otomatikman daha ucuz hale getiriyor. Erişimi kolay. Aynı zamanda yükselmeye daha kolay imkan tanıyor beton. Fakat biz müstakil ev yapacağız. Tamam, ben beton yapmıyorum. Ahşap yapıyorum. Toprak yapıyorum. Öncelikle sektörde bunun gelişmesi lazım. Sektörde gelişirse fiyatlar otomatikman düşmeye başlayacaktır beton mantığıyla. İkincisi, sektör gelişirse mesela tamam ahşap parayla ama toprak bedava. Yani sektör gelişirse toprak evin düşeceği fiyatını kesin yani. Toprak ahşap karışımı uygun şekilde yapılmış bir evin. Bu açıdan da baktığımızda aslında müstakil ev konut fiyatlarını apartman dairesi fiyatlarına çekebilmemiz çok olası, çok zor şeyler değil. Bunlar böyle. Bundan başka alışılmış meselesinde çözüm. Valla o da bahsettiğim gibi nasıl ki betonda ilk başta betonu bulan kişiler, mimarlar bunun yayılmasını çok zor, bunun yayılması için çok uğraştılarsa bu müstakil ev meselesinde de bir uğraşı sonucu bu alışkanlık haline getirilebilir. Aynı zamanda bizim kültürel kodlarımıza da bakmamız lazım. Şu an kültürel kodlarımızı tamamen neredeyse kaybetmiş vaziyetteyiz mimari anlamda. Yani çünkü köy şehir yaşantısını, şehri modernlik, köyü geri kalmışlık olarak gördüğümüz için bambaşka bir dünya olarak tasarladık veya tahayyül ettik şehri. O açıdan kültürel kodlarımız aslında hep köyle ilişkiliydi ki bahsettiğim gibi bizim şehir yaşantımızda bile köyden izler vardı. O kodları da sadece köy olarak da değil yani geleneksel hayat biçimimizi de modernin karşısına koyduğumuz için geleneksel hayat biçimimizdeki kodları da yitirdik. Şimdi o kodları yeniden bulursak zaten bizim kodlarımızda bunların çözümlerinin ve alışkanlıklarının olduğunu göreceğiz. Yani o kodlara da yeniden bakmak lazım. Nitekim bu apartmanın da aynen zamanında mesela Corbusier'i ben anlatmıştım. Corbusier'in bu apartmanın yayılması için ne kadar çalıştığını, bunu ne kadar önemli gördüğünü, dünyanın kurtuluşunun apartmanlaşmaktan geçtiğini anlattığını söylemiştim ki nitekim Corbusier tam bir modernisttir. Modernist yaşantıyı savunan bir insan. Öyle olduğu için o sistemin ona ihtiyacı olduğunu farkında. Ben de konuşmamda zaten mevcut sistem için apartmanın en mantıklısı olduğunu söylemiştim yani. Bir de şu var. Dünya üzerinde genelde müstakil evde yaşayanlar hep imkanı fazla olan insanlardır. Hani Amerika örneği verilecek bana. Amerika'da herkes müstakil ama Amerika'nın kişi başına düşen servetini biliyoruz yani. Bu yani orada yüksek. Yani ev fiyatları da çok pahalı ama çok fazla zengin insan var. Yine de bu sözümün arkasındayım. Yani dünya üzerinde genel olarak müstakil evlerde yaşayanların imkanları fazla olan insanlar. Fakat biz şu an konuşurken şunu yapmaya çalışıyoruz. Tipik düşünce biçimi. Türkiye'nin genel düşünce biçimi budur. Sağcısında da solcusunda da aslında sosyalist bir bakış açısı vardır. Çünkü sosyalist olmayan bakış açısının bu ülkede tutunamayacağının farkındadır. Enteresan biçimde. Garip bir şey söylüyorum ama öyle. Sosyalist gibi davranmak zorundasınızdır. Çünkü bizim kültürel kodlarımızda yine bu sosyalistlik vardır. Benim yazdığım Nail Çakırhan yazısına bakacak olursanız orada da Nail Çakırhan'ın küçükkenki köy yaşantısını anlattığı, aslında gelecekten bakıp aslında bizim köyde de ne güzel sosyalist bir yaşam varmış dediği gibi Türkiye aslında hani ben İslam'ın da özünde bu vardır deyip yapmayacağım yani. Genel olarak kültür diyeceğim hani. Hepsi içine giriyor. Bir sosyalist tavır vardır. Ne anlatıyorum ben? Şunu anlatıyorum. Biz şu anda müstakil ev yaparken sadece imkanı olan insanlar müstakil evde nasıl oturur gibi bir soruyla yaklaşmıyoruz soruya. Biz diyoruz ki bütün insanlar nasıl, yani bütün de derken şu, yani modernist değilim ben. Yani herkes böyle yaşasın demiyorum. En azından hali vakti yerinde olanla olmayan nasıl olur da müstakil bir evde yaşayabilir, tercih edebilir diyorum. Yani apartmanı seven apartmanda otursun canım.
Onunla ilgili bir sorun yok. İlla ben herkes böyle oturacak demiyorum ama Turgut Cansever'in dediği gibi fakir dahi olsa her insan, her çocuk gözlerini güzel bir evde açmalıdır diyor Turgut Cansever. Hakikaten öyle. O zaman müstakil evi tercih edecek insanların hali vakti yerinde olsun olmasın nasıl müstakil evde yaşayabilir tartıştığımızdan dolayı şu anda nasıl çözeriz bu açıdan bakalım. Yani zaten hali vakti yerinde olanlara da bir şekilde bu sunulabilir. Fakat şöyle bir gerçek var ne yazık ki. Dünyada hep böyle her şey ilerliyor. Hali vakti yerinde olanlar önce bir şeyi tercih ediyor. Ondan sonra durumu kötü olanlar da onlara heveslendiği için oraya gidiyor. Bu da bir yön. Yani ilk aşamada aslında durumu iyi olanların da bunu çözmesi gerekiyor. Ki alt kesimde bunu istesin. Neyse yani her kesimden insanın nasıl olur da müstakil evde yaşayabilir konuştuğumuz için yeni şehirler üretilmesi, bu şehirlerin nasıl üretilmesi gerektiği gibi konulara giriyoruz. Yani buradan yine şu çıkıyor. Mevcut yaşantı biçiminde bunu üretme şansımız yok. Mevcut yaşantı biçiminde şu anda apartmanlar en mantıklısı. Sözü çok uzattım. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayında ki ben yayın yapmak istiyorum ya. Beni çok heyecanlandırıyor. Dünyadaki gecekondu mahalleleri üzerine işte Hindistan'da, Güney Amerika'da filan. Bu konuya bir çalışmam lazım. O konu hakkında bir video yapmak istiyorum. Güzel bir video yapabilir miyim bilmiyorum. Canlı yayın olunca sanki daha az özeniyoruz. Konuşuyoruz bilmiyorum. Takdir sizlerindir. Ama oturup da video yapması da zor geliyor açıkçası. Canlı yayın daha kolay oluyor. Bir o dünyadaki gecekondu alanlarına bir bakmak istiyorum. İkinci bir konu olarak da turizm çevre ilişkisini uzun zamandır yapmak istiyorum. Bir türlü yapamadım. Ya bu turizm çevre ilişkisi çok heyecanlandırıcı bir konu. Çünkü mesela vardı biliyorsunuz bu Leonardo DiCaprio'nun The Beach filmi vardı. The Beach filminde Danny Boyle'un filmiydi galiba. The Beach filminde Leonardo DiCaprio Tayland'a giden bir turist genç. O dönemin turist gençlerinden. Şimdi turizm biçimi de sosyal medya ile falan çok değişti. O filmde sosyal medya falan yok. O dönemin gençlerinin tavırları. Neyse o da ayrı bir konu. Bir şeye gidiyorlar işte. Bir Tayland'da bir adı üstünde beach, kumsala gidiyorlar. Sonra gerçek hayatta o filmde çekildiği için o kumsalın ne hale geldiği, sonra devletin o kumsalı kapattığı gibi konular gündeme geliyor. Yine Three Idiots filminde Ladak'tı galiba diye bir bölge var Hindistan'da. Three Idiots filminin çekildikten sonra o bölgenin ne hale geldiğini anlatan bir belgesel izlemiştim. Dünyadaki turizm hareketlerinin çevreye olan etkisi filan, değişen turizm alışkanlıkları, bu gibi konular üzerine de bir video yapmak istiyorum inşallah. Bakalım kısmet. Öyle. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir dahaki akılda kalacağına, kayıtta kalsına kadar görüşmek üzere.